bölümdeki amacımız kesinlikle size rota nasıl açılır öğretmek değil. Ben nasıl rota açıyorum, neler kullanıyorum, hangi ekipmanlarla ve hangi stilde rota açıyorum bunu tamamen göstermek. Çünkü bize sürekli şu mailler geldi. Ya biz en çok nasıl rota açılıyor çok merak ediyoruz. Lütfen bununla ilgili bir bölüm yapar mısınız? İşte şimdi size rota açmayı öğretmek değil kesinlikle amacımız. Ben rota açarken nasıl açıyorum ve bir bölgede rotalar nasıl oluşturabiliyor? Bununla ilgili bir bölüm göstermek ve hazırlamak. Umarım beğenirsiniz. Kaptan. Kolay gelsin brother. Merci. Genelde rota açmak için iki farklı yöntem var. Öncelikle aşağıdan yukarı nasıl rota açılıyor? İlk kez mesela bir bölgeye geldik. Yukarıya ulaşmamız mümkün değilse yürüyerek biz aşağıdan yukarı açmayı tercih ediyoruz. Tabii ki bunu yaparken öncelikle bir emniyetçi ve bir tırmanış ekipmanı gerekiyor. Ama yukarıdan aşağı rota açarken öncelikle normal bir şekilde tepenin üzerine kadar yürüyoruz. Yukarıdan aşağı ipin işi yapıp rota hattını belirleyip bazen top rope olarak deneyip sonra işaretledikten sonra delme progreslerini yapıp anlatıp devam ediyoruz. Ama ben bugün denizin üzerinde bir rota açacağım. Belki bu Ceneviz liman sektöründe ilk rota olacak denizin üzerinde açılan. Bu yüzden Elif'le birlikte, Elif'in emniyetiyle birlikte aslında rotayı açacağız. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Söylediğim gibi aşağıdan yukarı açacağım rotayı. Öncelikle tırmanış ekipmanımız oluyor. Her zaman bir tırmanış ipimiz, emniyet kemerimiz. Bize emniyet alan bir emniyetçi, onun emniyet kemeri ve emniyet aleti oluyor. Ben gerekli bütün boltlama malzemesini üzerimde taşımayı tercih ediyorum. Çünkü zaten kullandığım matkap çok ağır değil. Çekmektense yanımda olmasını daha çok istiyorum. Kullandığımız şeyler şunlar. Ben matkapla öncelikle removable bolt dediğimiz, yani bizim Türkçe'de geçici bolt yerine geçen aletlerimiz var. Bunları yerlerine yerleştirmek için öncelikle klip pozisyonunu belirliyorum. Buraya bir magnezyum tozu ile bir işaret koyuyorum ve deniyorum. Acaba bu pozisyonda herkes buraya yetişebilir mi? Mümkün olduğu kadar yükseğe ya da alçağa koymamayı tercih ediyorum. Çünkü benden daha kısa boylu ya da daha uzun boylu insanların da yetişebileceği bir ortalamayı tutturmaya çalışıyorum. Bunu yaparken dikkatli bir şekilde yapıp işaretleyip orayı çekiçle kontrol ediyorum. Çekicin verdiği ses bana güzel tok bir kireç sesi veriyorsa burayı tercih ediyorum. Daha sonra yüzeyin boltlama için uygun olup olmadığına bakıyorum. Ve bir ekspres noktasıyla, ekspresle oraya koyunca ip nereye geliyor, ekspres nerede duruyor bunu kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra removable için genelde 1/2 inç kullanıyoruz. 1/2 inç uçla, çünkü benim removable'ım yani geçici boltum 1/2 inç. Delip, deliğin içini hortumla temizleyip, mümkünse bir de küçük bir fırçayla temizleyip kaymasını engellemek adına tertemiz hale getirdikten sonra removable'ını aynı dağcılıkta ve tırmanışta kullandığımız frent gibi iyice geriye doğru çekmeden yarım çekerek deliğin içine yerleştirip bırakıyorum. Tırnaklar sayesinde o sıkışıyor oraya ve bu benim geçici emniyetim oluyor. Klibimi yapıyorum. Yükselmeye devam ediyorum. Bu progres her zaman şöyle devam ediyor. Geliyorum, tekrar klibimi yapmak için işaretimi koyuyorum. Burada kullandığım skyhook dedikleri bizim Türkçe'de kanca olarak geçen kancalarım var. Ben ikili olmasını tercih ettiğim bir sistem kullanıyorum. Petzl'ın çok güzel bir sistemi var bunun için. Diğer markaların da var. Koyuyorsunuz, pozisyonlanmak için çekiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz kayaya ya da açıyorsunuz, uzatıyorsunuz, daha uzaklara koyabiliyorsunuz. Kendimi konumlandırdıktan sonra iki elim serbest hale gelince yine anlattığım gibi önce geçici boltlarım için 1/2 inçle deliyorum, temizliyorum. Removable boltumu, geçici boltumu yerleştiriyorum, klibimi yapıyorum, toparlanıyorum. Yukarıya devam ediyorum. Bir sonraki klibe geliyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki klibe geliyorum. Böylelikle istasyon noktasına kadar yükseliyorum. İstasyona geldiğim anda da ben genelde bir adet geçici bolt tercih ediyorum burada. Tercihim 10 milim. 12 milim çok kalın bir delik olduğu için sıkma bolt kullanıyorum. Bu mekanik sıkma boltu buralarda Türkiye'nin özellikle güney bölgelerinde kullanmamızın tek sebebi şu. Kaya çok sağlam, kireç taşı ama bazı noktalarda çok fazla kolonet rotaları oluyor ve ben genelde sıklıkla çok negatif rotalar açtığım için sıkma boltlar çok büyük negatifte zaman içerisinde gevşeyip dönebiliyor. Ve eğer kolonet yapılarda kaya yumuşaksa sıkma bolt gevşeyebiliyor, yüzük kendini bırakabiliyor.
Bu da bizim için tekrar ekstradan rotayı yeniden tadilat yapmak, yani rebolt yapmak anlamına gelen ekstra bir iş ve çok büyük bir külfet. Ve bu beni çok rahatsız eden bir şey. Çünkü siz bir tırmanış bölgesine geliyorsunuz. Orada eski paslı boltlar var ya da kullanılmayan boltlar var. Yanına başka boltlar kullanılmış. Bunlar beni çok üzen şeyler. Hani mümkün olduğu kadar doğayı böyle minimum zarar vererek, minimum kullanarak, minimum güzel işler yaparak, iyi kalitede işler yaparak kullanmayı çok istiyorum. Eğer deniz kenarındaysak galvaniz bolt asla kullanmıyoruz. Her zaman paslanmaz çelik kullanıyoruz. İstasyon noktama bunu geçici olarak sabitliyorum. Genelde bunu her zaman 10 milim uçla daha derin delerim. İşim bittiğinde de içine çakarım. Orada böyle küçük bir parça taş, ot, bir şeyler bulurum ya da daha sonra örümceklere yuva olur o. Siz farkında bile olmazsınız bunu zaten. Emin olun ben bile fark etmiyorum uzun zaman sonrasında. Geçici boltumu oraya sıktıktan sonra tabii bunu çekiçle çakıyoruz. Anahtar ya da cırcırla sıkıştırdıktan sonra bu yüzük içeride açılıyor ve sıkışıyor. Sıkıştıktan sonra gayet güvenilir hale geliyor. Bunu tatlı sert sıkıyoruz. Her zaman çok ölümüne sıkmıyoruz. Çok sıkı sıkmıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kendimi oraya sabitliyorum ve ipimi de sabitliyorum. İpim orada sabit bir hat haline geliyor. Bu sabit hat üzerinden grimle inişimi yaparak removable bolt deliklerinin aynı yerlerini bu kez de 12 milim uçla bolt için genişletiyorum. Çünkü ben burada Petzl Conilon bolt kullanmayı çok tercih ediyorum. Bunun da sebebi şu. Bolt 10 milim ve çok güzel bir kulak yapısına sahip. 2 tane 3 tane karabine çok rahat sığıyor ve kanallar çok güzel oturduğu için bu şekilde negatif rotalarda özellikle çok iyi oturma sağlayabiliyor. Deldikten sonra en önemli ayrıntı yine o deliği çok iyi bir şekilde temizlemek, fırçalamak, tekrar temizlemek, tekrar fırçalamak ve bunu birkaç defa uygulamak. Her ne kadar kullandığımız yapıştırıcılar çok iyi kalitede olsa bile deliğin temiz olması bizim için çok önemli bir şey. Bunu yaptıktan sonra aşağıya kadar iniyorum. İndikten sonra genelde benim endüstriyel kemerim vardır. Yukarı tekrar çıkarken bunu giymeyi tercih ediyorum. Çünkü daha rahat, konforlu ve kullandığım oturak vardır Petzl Podium. Bunu da çok seviyorum. Çünkü çalışarak belli bir yerden sonra normal emniyet kemeriyle her yeriniz çok ağrıyabilir. Özellikle bacak bölgelerine kan gitmediği için endüstriyel kemer ve oturak çok işe yarayabiliyor. Daha konforlu olabiliyor. Sonra bizim kullandığımız genelde Hilti R500 tavsiye edilen ya da Fischer'in FIS EM dedikleri model kullanıyorum. Çünkü bunlar daha geç donuyorlar, daha likitler, daha cıvıklar ve suya karşı çok büyük dayanımları var. Eğer deldiğiniz deliğin içerisinden su geliyorsa bile bu epoksi suyla bile çalışabiliyor. Ve kullanım süresi daha uzun. Çalışma süresi ve donma süresi daha uzun olduğu için siz bir bolttan diğerine ulaşırken bu arada yavaş yavaş ilerleyebiliyorsunuz. Stres olmadan devam edebiliyorsunuz. En önemli ayrıntı ilk kez yapıyorsak genelde bir çöp poşetin içerisine bir miktar sıkıyoruz. Bunu yaparken zaten görüyorsunuz. Epoksinin R500'ün genelde pembedir rengi. Fischer'inkiler de gridir ama ilk başta biraz beyaz ve siyah gibi gelir. Daha sonra grileşir. O renk tonu gelene kadar sıkıyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra da ben genelde boltların çok iyi oturmasını istediğim için güzelce kenarlarını sıvayıp iyice kayanın içerisine oturtup elimi bezlerle temizleyip yükselmeye devam ediyorum. Böylelikle en üst noktaya kadar geliyorum. İstasyonumu çekiyorum. Genelde istasyon noktalarımızı biz yine paslanmaz çelikten, mümkünse 2 bolt, arada zincir, bir halka ve bazen karabina, bazen karabinasız 2 halkalı zincirli istasyonlar tercih ediyoruz. İstasyonumuzu da yapıştırdıktan sonra bütün işlem tamamlanıyor. Bunların kuruma süreci var. Epoksilere göre çok değişiyor ve çalışma süreçleri var. Genelde ben ertesi güne bırakırım temizliği. Temizliği de yapmak için kullandığım çeşitli fırçalar var. Tel fırçam var, başka bir tel fırçam daha var, daha büyük bir fırçam var, daha küçük fırçam var. Temizledikten sonra tırmanışa hazır hale getiriyoruz. Tırmanıyoruz, derecesini veriyoruz tahmini bir şekilde. İşte bu rota 5 artı olabilir, işte 6 eksi de olabilir deyip tahmini bir yorum yürütüyoruz. Birkaç kişi daha tırmanıp birazcık daha temizlendikten sonra kayalar özellikle çok daha detaylı temizlik yapmak da gerekiyor. Büyük kayaları düşürüyoruz, tehlikeli olacak her yeri temizlemeye çalışıyoruz ama yeni rotalarda her zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu hem emniyetçi hem tırmanıcı olarak bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Ve dereceler daha farklı olabilir. İnsanlar tırmandıkça konfirme hale gelebiliyor. Özellikle bazı rotalarda derece vermek çok zor olabiliyor. Bazen hani 6 artı gibi de olabiliyor, 7 eksi gibi de olabiliyor. Çok iyi hissedilemiyor. Ve bu şekilde progres hazırlanıyor. Bunun daha sonra kitapları işliyoruz. Siz de rehber kitabınızı açıp baktığınızda bunun nasıl bir rota olduğunu, nasıl derece olduğunu, kaç bolt olduğunu, kaç metre olduğunu görüp dikkatli bir şekilde tırmanıyorsunuz. Bazı rotalar 35-40 metre olabilir.
mutlaka ipin sonunda bir düğüm olarak girmesi gerekiyor. Gerekiyor. Kontrol ediyorum. Küçük bir delik açacağım. Temizlemek lazım. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakıyoruz. Okey. Kolay rota olduğu için bolt aralarını sık tutmaya çalışıyoruz kötü düşüşler olmasın. Evet, buradan hemen bir bolt yeri daha işaretliyorum. Taş. Şimdi şurası hook için çok iyi bir yer olmasa da sanırım biz çalışana kadar kopmaz diye düşünüyorum. Immobile'ı aynı friend gibi çok fazla çekmeden deliğe yerleştiriyorum. Birazcık çekiştiriyorum. Sağlam. Okey. Klibimi yapıyorum. Solumdaki bütün taşları indireceğiz. Bunlar çok kötü blok. Hiç dokunmuyorum bile. Çünkü dokunduğumuz an bunlar özellikle çok kötü şeyler inecek. O yüzden şöyle ben çok nazikçe emniyetçinin kafasına gelmeyecek şekilde basacağım. Böyle kelebek tırmanışı diyoruz biz buna. Çok hafif. Dikkat et, taş gelebilir. Evet, çok boşta. Taş ufak tefek. Bazen altından akrep de çıkıyor, ona dikkat etmek lazım. Şöyle denizin üstünde olduğumuz için denize atacağım. Balıklara yem olur diye düşünüyorum. Taş. Ben de düşersem böyle olur muhtemelen. Immobile'lar kaymasın diye. Frentler gibi aynı, çok fazla çekmeden deliğe yerleştiriyorum. Evet, güzel oturdu. Belki biraz sola çekeceğim. Şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum, acele etmeyeceğim. Evet. Birazcık sağa çakacağım. Çünkü o bolt benim bir sonraki rotayı açmamda da yardımcı olacaktır. Onu da düşünerek biraz daha sağa doğru yükseliyorum. Ve hookların çok güzel oturduğu bir yer. Evet, nazikçe yük veriyorum. Gayet güzel görünüyor. Gayet güzel ses geliyor kayadan. Sıkma bolt olduğu için çakarak yapıyorum. Şimdi artık kendim güvende sayılabilirim. Genelde sıkma boltları üzerine ağırlık vererek sıkıyorum ben. Bunu da şöyle yapıyorum. Zaten orada mekanik olarak orada olduğu için emniyette sayılırım. Çok sonuna doğru yaklaşıyoruz zaten. İyice sıkıştı yüzük. Farkındayım. İstasyon deliklerimi deldikten sonra rotamızı neredeyse hazırlamış bulunacağız. Sonra aşağı inip bütün delikleri bolt yeri olarak genişleteceğim. Sonra da yukarı çıkarken de epoksiyle yapıştıracağım. İstasyonda genelde şöyle kontrol ediyorum. İpi birazcık çekiyorum. Eğer istasyonum burada olursa nasıl geliyor? Burada olursa nasıl geliyor? Hizasına göre onu tahminim görebilmek adına şöyle. Evet, sanırım tercihim sağ taraftan yana olacak. Hop. Evet. Şurası sanırım güzel. Şu anda elimizde böyle bir hazır istasyon var. Değişik farklı istasyonlar var. Bu bir firmanın bir marka hazır istasyonu. 2 tane halka bolt, bir halka ve çelik karabinası var. Kolay rotalar için güzel olacağını düşünüyorum bunun. Şöyle koyarsak sanırım güzel olacak.
şekilde şöyle. Evet, istasyon yerimiz hazır. Bence ilk deliği şuraya çakabiliriz. Öncelikli olarak ben alttakini delmeyi tercih ediyorum. Çünkü o ana nokta orası olacağı için, iniş karabinesi orada olduğundan. Eğer burası sağlam değilse başka bir yere bulacağız. Şöyle bunu hemen işaretliyorum. Çok dengeli ve güzel yük binsin diye birbirine. Şimdi ben kendi ipimi geçici boltuma sabitleyeceğim. İpimi sabit bir at yapıp aşağı ineceğim. Aşağı inerken removable bolt yerlerini normal deliklere dönüştüreceğim. Sonra yerden epoksi ve diğer malzemeleri alıp yapıştırarak da rotayı tamamlamış olacağım. En son iş tabii ki temizlik mutlaka. Şimdi removable'lar için açtığımız deliği yine bolt için kullanıyoruz demiştim. Removable'ını söktüm. Ucu genişleteceğim. Evet. Petzl 10 milim Kolinos kullanıyoruz. 316 olduğu için bunlar paslanmaz çelik yani. Burada deniz kenarında paslanmadan dayanabiliyorlar. 10 milim boltu 12 milim uçla deliyorum. Bir miktar epoksiye de pay kalsın diye. Yalnız bu yanaklar daha iyi otursun diye 10 milimetre ile birazcık iz açıyorum. Ki o zaman daha güzel sıkışıyor. Evet, bu şekilde çok güzel oturuyor. Deliğin içindeki bütün tozu alacağız. Bunun için özel bir delik fırçası var. Olacak. Altlı üstlü, sağlı sollu her yerine gelecek şekilde. Delik üstleme pompaları da var. Onları da kullanabiliriz. Ben hortum tercih ediyorum. Güzel nefes egzersizi yapıyor. Evet, bu uygulamayı bütün deliklere yapacağız ve sonra rota yapıştırmaya hazır hale gelecek. Evet, bu rotayı yaptık da işte ne kadar paraya mal oldu? İşte ya bu hep çok sorulan bir şeydir. Aslında benim söylemek istediğim şey burada şu. Hani ben özellikle kendim için rota açıyorum. Bu benim için çok özel bir şey. Hani birazcık böyle hem çok seviyorum hem çok nefret ediyorum. Çünkü çok büyük bir işçilik, çok büyük bir özveri. Sürekli buraya gelip rota olmayan bir yüzeyde düşünüp saatlerce belki de bakıp kayaya boş boş. Burada bir kulüp olabilir, buradaki bu tutamak kırılırsa buradan devam etmek gerekebilir diye çok hayal kuruyorsunuz. Bu hayatınızın bir parçası oluyor. Hep söylerim, hani bu bir sanatçının yaptığı bir heykel de olabiliyor. Yetiştirdiğiniz bir çocuk da olabiliyor. Bazı insanlar bunu böyle tanımlıyor. Hani benim hayatımın bir hikayesi oluyor diye düşünüyorum. Hep benim için her rota yepyeni bir hikayedir. Onunla olan süreç vardır. Onu tırmanmaya çalışırsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Hayatta bir parçanız olur, o hikayeniz olur, o sizin hikayeniz olur. Bu benim için çok anlamlı ve özeldir. Tırmandığım rotaların yarısı zaten genelde ben açmışımdır ve ilk çıkışını yapmaya çalışmışımdır ve bu yüzden böyle çok anlamlı gelir bana bu rotalar. Masrafı ve maliyetinden daha çok oraya harcadığınız efor, enerji, o insanüstü, fiziksel sizin kattığınız şeyler, ayırdığınız vakit bana daha önemli gelir, daha da güzel gelir aslında. Ama tabii ki her şeyin bir maliyeti var. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir bolt bir birimse ondan genelde 15 tane kullanıyoruz. İstasyonlar genelde daha pahalı oluyor. Bunun yapıştırıcısı ve epoksisi de var. Üstüne de işte insan gücünü sarf edersek uzun bir süreç alıyor diyebiliriz. Benim için 50 metre çok büyük negatifte bir rotayı açmak 3 saat sürüyor. Onu yapıştırmak 1 saat sürüyor. Ertesi gün gelip temizlemek ayrı bir gün sürüyor. O genelde 6-7-8 saat ip üstünde kalmak anlamına geliyor. Sonra onu birkaç gün deniyorsunuz. Tabii bu arada yoruluyorsunuz, dinlenmeler gerekiyor. Şöyle diyebiliriz, bir rotanın genelde bir günde yapsanız bile o progresi tamamlayabilmeniz bir haftayı da bulabiliyor. Her şey için çok teşekkürler. Yeni rotalarda görüşmek üzere diyorum. Umarım bir gün birlikte tırmanma şansımız olabilir. Bizi daha yakından takip etmek istiyorsanız iptekiadam.com,
ya da menontherope.com. Facebook sayfamız yine İpteki Adam. Instagram sayfamız da İpteki Adam. Buralardan proje ile alakalı detaylı bilgileri edinebilir, bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere kayalarda. Sen hakikaten uzat dedin diye uzattım. Uzat değil de o, hadi bitirdi. Ha Allah kahretsin. kes desene. Ya at, orada kötü gözüküyor. Yani. Ha pardon, yanlıştı, tamam orada duruyordu.